Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bodrum'da devam. Senem'le birlikteyiz. Hala abim geldi. Her şey harika. Çiçek. Bugün çok özel bir misafirimiz daha var. Vallahi karavanım şu ara bir bereketli bir bereketli. Sürekli birileri geliyor. Tam Bodrum'dan ayrılacağım birkaç güne. Son günlerimiz çok keyifli geçiyor benim için. Güzel bir veda oluyor buraya. Kim geliyor? Çok özel bir konuğum. Burada tanıştığım, daha yüz yüze tanışmadığım, birazdan tanışacağımız hep beraber. Birçoğunuzun çok ilgisini çekecek bir konuda uzman olan çok güzel bir kadın geliyor. Az sonra. Keyifli seyirler olsun. Kim var bakın burada. Sizi biriyle tanıştıracağım. Aslıhan. Hoş geldin Aslıhan. Hoş bulduk canım. Vallahi yeni tanışıyoruz biz de Evet, en sonunda Aslıhan'la. kavuştuk. Sonunda kavuştuk. Aslıhan bir mandala sanatçısı, ustası. Yani Türkiye'nin duayenlerinden, mandala duayeni diyorlar kendisine. Bana dediler ki muhakkak git Aslıhan'ı bul, tanış dediler. Ve şu rengarenkliliğini bir göstermek istiyorum. Yani gözümü alamıyorum, bakar mısınız? Taytındaki renkler, üstündeki renkler, saçının tokası, dövmeler. Çok tatlısın, hoş geldin. Canım sen de öyle. Çok teşekkür ederim. Harika ağırlanıyorum. Ne demek ya bir şey Bugün yaptığımız çok güzel yok. bir gün olacak bizim için. Evet. İnşallah sizler de Evet, bunu evet. hissedebileceksiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben Başlıyoruz o zaman. Evet. Bugünkü dersimiz Bugünkü mandala. dersimiz başlıyoruz. Evet, mandalayı anlatacağım şimdi. Mandalanın büyülü dünyasına. Mandalalar Hint felsefesinden geliyor. Çok çok iyi bir meditasyon biçimi. Aslında mandala dediğimiz merkezden başlayıp dışarıya doğru büyüme gösteren formlardan oluşuyor. Merkezden başlayıp dışarıya doğru büyüme gösterirken merkezin doğduğumuz yer olduğuna, dışarıya doğru büyüme gösterdikçe de çizen kişinin hayatını sembolize ettiğine inanıyoruz. Mandala demek bana göre, benim anlayışıma göre dudakları susturup ruhunu ayna vesilesiyle kağıdın üzerine bırakmak anlamına geliyor. Tamamen içsel, ruhani bir dışa vurum yaşıyoruz. Ve bilinçaltının da su yüzüne çıkmasına vesile oluyor. Dolayısıyla yapılan çizimler üzerinden aslında ruhsal rehberlik de yapabiliyoruz. Kişinin çizimi üzerinden etkilendiği noktalar arasında yaptığı yolculukta bir yorum katabiliyoruz durumuna. Ve genellikle %95'te doğrulanıyor bu yorumlar. Belki birlikte de o hissi yakalayabiliriz. Bayağı şey hissederim ben ya çizdiğim şeyden, evet, yani ruhunu yansıttığı için Evet, aynen evet. seni okuyor yani. Evet. Sadece Değişik bir sabrımızı hal. sınamıyoruz Evet, yani. Sadece Öyle değil. ortaya dökülüyoruz. Aynen. Bana göre zaten mandalalar gerçekten yazılmış bir çeşit şifreli kitap gibidir. Yazan kişi okuyabilir mandalasını. Kendin yazdığın için, çizdiğin için. Sen çok güzel okursun aslında. Güzel yorum katarsın. Aynı şekilde sen de öyle. Ve zamanla bu açılım gösteriyor. Kesinlikle açılıyor. Sanskritçe'de mandalalara direkt çember, daire deniliyor. Dolayısıyla hayat çemberi olarak biliniyor. Şimdi çember yani spiral, yani devinim, dönüşüm ve sonsuzluğun ifadesi. Çok büyük bir anlam betimlemesi var. Hepsi bir arada bir mandalayı anlatıyor. Evrendeki bütün canlıları sembolize ediyor mandala. Yani bir tohumun toprağın altından gelip merkezden başlarsak eğer, bir spermin ya da ana rahmine düşüp orada şu şekilde büyümesi, bir tohumun toprağın altından gelip kocaman ağaçlar olması, evrendeki bütün canlıları sembolize ediyor. Şimdi yoga çok iyi bildiğimiz ve tanımladığımız 5000 yıldır aslında var olduğu bilinen yoga. Yine aynı kültürden, yine Doğu felsefesinden gelen mandala 40 bin yıldır biliniyor. Yani aslında her şeyi içine alıyor. Bir evreni, bütünlüğü anlatıyor. Gerçekten bütün tarihçi, bütün kaynakçalar bize 40 bin yıldır mandalanın varlığını söylüyor. Aslında dünyada baktığımızda Hint felsefesinden gelen mandala için, örneğin Güney Amerika stiline bakalım, işte Kızılderililerin çalışmalarına bakalım, Maori desenlerine bakalım. Dünya kültüründe yine tasavvuftan gelen tesip örneğin. Rabbe duyulan aşkı anlatmanın en iyi yöntemlerinden biridir. Tesip. Yine oraya baktığımızda bir mandala formu görüyoruz. Çok eski Osmanlı dönemlerindeki gömleklerdeki aslında yaka işlemeleri dahi mandala. Çok da uzatmadan yani bizim kendi Anadolu topraklarımızdan gelen şaman kadınlarımızda eski yapılan danteller, ki dantel zaten mandala. Evet. Danteli yapmaya merkezden başlarsın, aynen buradaki gibi satır satır ilerleyerek büyütürsün. Aynı mantık üzerinden. Danteller de geçmişte niyetle üretilirmiş. Biz de mandalaları niyetle çiziyoruz örneğin. Öyleymiş. Ne güzel. Evet. Çizen kişi için gerçekten çok ayrıcalıklı, kendisi için ayrıcalıklı ve kaliteli vakit geçirebileceği anları açar, kapı gibi.
Çünkü içe doğru giden yolculuk için gerçekten iyi bir araçtır mandala. Mandala hem meditasyondur hem de zaman içerisinde el motorları geliştikçe, kişinin kendine olan özgüveni arttıkça, yaratıcılığı geliştikçe, sabır erdemi geldikçe çok daha büyük bir zanaate, sanata evrilmeye başlar mandala. O yüzden birçok kişi, birçok arkadaşımız çok daha güzel de çizebiliyor dedim ya. Yani ne kadar vakit ayırırsak, ne kadar içinde kalırsak, yani maalesef yaşadığımız hayat gereği çok da fazla vakit ayıramıyor olabiliriz. Birçoğumuz kurumsal kimlikte. Dolayısıyla ayırdığın bir saat bile çok kıymetli bir an yaratır. Çünkü dış dünya ile olan ilişkin azalmaya başlar. Yukarı ile olan bağın güçlenmeye başlar, kuvvetlenmeye başlar. Dolayısıyla mandala çizen herkes bir anlamda bana göre, benim inanışıma göre yukarı ile olan titreşimi yoğunlaşır ve ördüğü duvar sayesinde kötü durumlardan da etkilenmeyecektir. Şimdi bizim yapımızda birçok insanda aslında biz toplum olarak maalesef öyle bir kodlanmışız ki ailelerimiz tarafından tabii ki iyi niyetlilikle ama aşırı mükemmelliyetçi kişilikleriz. O yüzden kişi yaparken takılır, der ki bu yaprak bundan daha geniş oldu, bunun burası çok titredi, burayı karartmışım, burası açık kalmış gibi takıntılar yaşayabilir. Bunun da nedeni dediğim gibi o aşırı mükemmelliyetçi kişiliktir. Amacımız kişiyi buradan uzaklaştırmak üzerine kurulu tam anlamıyla. Mandala çizen bir kişi özgüvene, sabıra, altını çok sıkça çizmek istiyorum bu Sabır. erdemlerin. Özellikle Sabıra, benim için ilgi alanım, yani niyetim. özgüvene, bu farkındalıklara ermeye başlıyor. Kendinin farkına varmaya başlıyor. Aslında zaten olanları yavaş yavaş hissetmek ve o his üzerinde içinde kalmak duygusunu yaşamaya başlıyor. Şimdi mandala çizerken daima bir kuralımız var. 2 kuralım var. Onu söyleyeceğim. Sonrası tamamen özgürleşeceğiz zaten. Merkezden başlayıp dışarıya doğru çıkacağız. Satır satır. Merkezden başladık. Bir tek formla başladık. Aynı satırı etrafında aynı formla döndüreceğiz. Sonra üst satıra çıkacağız. Sonra bir üst satıra gibi büyüteceğiz. Ama diyelim ki buralara kadar geldik. Bir süre sonra içeri dönmek istediğimizde dönüp orada iyileştirmeler yapabileceğiz. Bu da tam olarak bilinçaltını anlatıyor. Oradaki iyileştirme hissiyatımızı anlatıyor. Şimdi çok kısa bilinçaltından bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği yerden yine. Bir dönem hala oynuyor mu bilmiyorum. İlk sezonunu çılgın gibi izlemiştim ben de. Masumlar Apartmanı diye bir dizi vardı. Evet. Gerçekten çok etkileyici. Çünkü tam olarak bir bilinçaltı anlatımı var orada. Masumlar Apartmanı dizisi en üst katta, terasa çıkmadan önce en üst katta korkunç bir daire var. Orada hep arınmak istedikleri, kurtulmak istedikleri ama asla çöpe atamadıkları her şeyi o daireye topluyorlar. Karanlık, köhne bir daire. Ve kapıyı açıyor kişi, elinde siyah bir çöp torbası. İçeriye bırakmak istediği şeyi bırakıp hızlıca kapıyı kapatıyor ki oradan farklı bir kokuyla, farklı bir algıyla karşılaşmamak için. Tıpkı insan beyni gibi. Çünkü beyinde bana göre burada kutucuklar var, odalar var. Tamam. Neydi? Bilinçaltı aslında kaygı, endişe diye yürek hoplattığımız her şey aslında. Korkularımız, bu kaygılar. Şimdi bu odanın kapısını açtığında gerçekten içeriye hızlıca bir şey koyup kapıyı kapatıyorsun ki oradan farklı bir korkuyla karşılaşmamak için. Halbuki ben diyorum ki bilinçaltı temizliği bence bu demek çünkü. O odanın camlarını açalım, bir havalandıralım. Her şey böyle bir su yüzüne çıksın dediğimiz noktada mandala gerçekten çok iyi bir yoldaş. O yüzden mandala ile yolculuk yapan kişilerde gerçekten bilinçaltı temizliği olur. Omuzlarında, sırtlarından düşen bir yük olduğunu hissederler. Bu bilinçte dediğim gibi niyetle mandala çizebiliyoruz. Bunu da şöyle koyayım mı? Peki her çizen senin gibi böyle ışıl ışıl parlamaya başlıyor mu? Böyle rengarenk ve Canım benim. güzelleşiyor mu? Bu güler yüzlülük ve pozitiflik geliyor mu yani? Şimdi çok Şu oluyor mu? Olacak mı ben böyle? sen zaten böylesin. Yok Sen sen de. ama yani hayran doğru olduk böyle söyledin, ya. Öyle evet. bir Çok teşekkür anlatıyorsun. ederim. Anlatırken gözlerinizi zaten kilitleniyor. Evet yani. Olacak mı bu? Hocam gelecek mi bu hal? Gelecek. Bence gelecek çünkü şöyle oluyor. Hani o mükemmelliyetçi ruhumuzdan kopmaya başladıkça, kişiliğimizden kopup kendi özümüzdeki ruhumuza dönmeye başladıkça el alem ne derseyi bırakmaya başlıyor kişi. Yani turuncunun üstüne pembe takmışım, ne bileyim tokamı sarı yapmışım. Yani
Bir zamanlar ben de şu noktadaydım. Çok geçmişten bahsediyorum. Hepimizin hayatında belki olmuş olabilir. Mesela bir hanımefendi görüyorsun. Aslında çok tombul, çok tatlı. Şu an başka bir yerden söyleyeceğim. Çok güzel. Ama der ki kişi, yahu minicik etek giymiş. Hani nasıl giymiş dersin, değil mi? Öyle bir yerden çok uzaklaşıyor kişi. Şöyle bir yer açılıyor. Helal olsun. Kendine yakıştırmış ve giymiş dediğin bir yer kapısı açılıyor. O yüzden artık dışarıyla ilgilenmek yerine insan kendi içine dönmeye başlıyor. Kendini daha ifade eden Evet. şeyleri kullanmakta daha cesur Kesinlikle oluyor. daha cesur oluyor. Evet. Çünkü yani, çünkü karşındaki insan seni gerçekten sen gibi görmeye başlıyor. Yani bir şekilde ayna olmaya başlıyoruz. Hani bazen yaşarız ya, karşılaştığımız kişi der ki ne kadar güzel enerjiniz var. Aslında tamamen karşılıklı bir yansıma o. Evet. Kendinden yakın bir yer bulduğu için öyle geliyor bizlere. Onu dile getirebildiği için de Aynen. zaten. Mandala Evet, o da çizerken de dile Evet, getirmek de evet. doğru O söylüyorsun. ışık onda aslında. Evet. Evet, ondan. mandala çizerken de aynı şey geçer. Şimdi Mesnevi'den hatırladığım Mevlana Şems'ten. Aynaya baktığında ne görüyorsan osundur. Kusursan kusur, huzursan huzur. Şimdi biz mandala çizerken asla kusur aramayız. Yani niye bu yaprak daha dar, niye bu daha geniş demeyiz. Bak bunda da aynı şeyi görürsünüz. Göstereceğim şimdi. Bakın ne kadar küçük kalmış. Bu ne kadar büyük. Ama burada Bu şöyle oluyor bir mu? tabii. Bak bunu söylemen o kadar hoşuma gitti ki ben çünkü çizdiğimde baktığımda onu görüp şey oluyorum. Yani İşte. yine yapamamış. Yani Hiç öyle değil. Olmamış, eşitleyememiş. Acele Niye mi etmişim. çizemedim acaba falan oluyor. Aslında Ha. hiç öyle değil. Çünkü biz bir bütüne bakıyoruz. Tıpkı benim sana baktığımda ne kadar güzelsin. Senin bana baktığında ne kadar güzelsin dediğin gibi. Bir bütüne baktığımız için biz güzeli görüyoruz. Alıp bizi tam merkeze taşıyor. Hiçbir zaman burada oyalanamıyoruz zaten. O spiral etkisiyle alıp seni girdap gibi, hortum gibi tam merkeze götürüyor. Ve sen baktığında büyüleniyorsun. Zaten Carl Gustav Jung'u bildiğinizi Evet. düşünürüm. Çok iyi bir psikoterapist. 1800'lü yıllarda doğmuş. 1900'lü yıllarda Doğu felsefesini batıya taşımış. Hatta Dünya Savaşı'nda kendi de çizmiş ayrıca mandala. Danışanlarına mandala çizdirirmiş. Üstünden de bilinçaltını ve bilinçüstünü okurmuş. Yani ve o sihirli çember demiş mandalalara mesela. Sihir eşittir büyü eşittir tılsım. Büyüyü biz kötü yaptık abuk subuk hurafeler yüzünden. Büyülendim dediğimiz yerden olağanüstü bir büyü aslında mandala. Gerçekten yani en güzel, en temiz anlatımıyla bunun çok iyi bir sihir olduğuna büyük inanıyoruz. Çünkü bunu çizerken dediğim gibi yukarıyla olan bağın güçleniyor. Zaten artık olumlama yapmayan ya da kötü bir insan olamıyorsun. Hani o kadar her yerden ayrışmışsın. O kadar tatlı ve temiz içte bir yerde. O yolculukta sadece Rab ile buluştuğun bir an oluyor. Dolayısıyla kötü bir istem zaten olamıyor. Yani anlatabileceklerim En saf rüya halinde gibi. en saf gibi. haliyle. Evet. Evet, rüya Evet, gibi bir şimdi şöyle bilinçaltını konuştuk, niyeti konuştuk. Niyeti biraz daha açmaya çalışayım. Son olarak da dengeden bahsetmek istiyorum. Sonra çizmeye başlayacağım. Niyet çizerken yani başlarken niyet koymak zorunda falan değilsin. Niyet içinden geldiği zaman koyarsın. O yolunu bulur zaten. Hani oturup ben işte ev alacağım bu yüzden mandala çiziyorum gibi bir şeye gerek yok. Çizdikçe kapı açılıyor. Ve sen onu niyetleyebilirsin. Kızımın psikosmosuna diyen anda. o niyet oradan mı? Çeyiz oradan mı gelmiş? Olur mu? Olur. Aklıma da gitti. İyi bir koca. Daha 3 tane çocuk. Çocuk oldu. Aş diye. Evet yani mandala çizerken hiç niyet edeceğim diye kitlenmeye bile gerek yok. Merkeze niyet koymaya da gerek yok. Koyduklarımız da olur bu arada ama oraya Fatma'nın eli de gelir, girdap yani spiral de gelir. Efendime söyleyeyim dua da gelir, isim de gelir, ev de gelir, kedi de gelir, köpek her şeyi koyabilirsin oraya. Ben çok severim ki lotus çiçeği ya da bir nazar boncuğu niteliğinde bir göz ya da Fatma'nın eli ya da spiral bunları genelde kullanırım. Ama dediğim gibi o niyeti sembolize etmez hiçbir zaman. Niyet kişiye özeldir. Sen hangi niyetle çizersen çiz, aşk için çizdin. Ve ben baktığımda sağlığa ihtiyacım var. Ben oradan sağlık alırım zaten. Yani çünkü her bakana bir huzurdur mandala. Kim bakarsa baksın orada zaten kaybolacak içinde. Dediğim gibi içeriye doğru götür. Yani şu yapılmış Evet ya. birinci öyle kere bir ilk etkisi defa var hakikaten. çizen bir kişinin ilk çizimi olmasına rağmen buna bile bakınca bizi alıp bir yere Evet, götürüyor. bu mesela ilk birinci Evet. çizim dediğimiz mandala. Doğru. Niyet böyle bir şey. Olumlama üzerinden ilerleyeceğiz. Hiçbir şeyi abartmadan.
Yani hani bazı kişiler var, burada çok açık konuşacağım madem de bu kadar samimi bir ortam. Mesela bir çay bardağı var. Çay bardağı masanın kenarına kadar gelmiş. Buradan aşağı düşünce birinin bunun da böyle olması gerekiyor diyene böyle elimin tersiyle vurmak istiyorum. Çünkü Rabbim bana bir akıl vermiş. O oraya kadar gittiyse al onu geri koy. Yani o oradan düşüyor diye ona bir anlam her şeye bir anlam yüklemeyi sevmiyorum ben. İçimden gelenler hariç tabii, yani o anlık gelişir ama maalesef böyle bir toplumdayız. Dolayısıyla hiç oralarda değilim ben. Tabii ki hayatı sonuna kadar, dibine kadar yaşayacağız. Ama en iyi halimizde yaşamaya çalışacağız. En olumlayarak, bütünün hayrına isteyerek tabii ki yaşayacağız. Şimdi bütünün hayrı kısmı olduğu sürece niyet tutar, benim inancım bu yönde. Çok şahit oldum buna. Bir onu söylemek istedim. Son olarak da beyin yapısı yine bildiğimiz bir yerden aslında ama bazen böyle hatırlayıcı ve toplayıcı oluyor, tatlı oluyor bu anlatılar. Şimdi bildiğimiz üzere beyin iki farklı lobtan oluşuyor. Sol beyin ve sağ beyin. Sol daima patron. Olmak zorunda. Özellikle bizim ülkemizde. Çünkü burada ne olduğunu hatırlarsak, bu arada sağ beyin buralarda. Genelde toplum olarak bizde. Sol beyin aslında geometri, disiplin, matematik, egolar, hırslar, her şey burada. Ve bu burada olmak zorunda. Başka alternatif yok. Var olabilmek için, hayatta kalabilmek için, tutunabilmek için bu burada duracak. Ama bu burada dururken unuttuğumuz bir ben var ki sağ Daha beyin. duygusal şeyler Evet. gibi. Burada aslında aşk var, şehvet var, ihtiras var, sanat var, dans var, resim var, müzik var, renkler var. En önemlisi nefs var. Şimdi egolar ve hırslar burada, nefs burada. Burada bir buluşma oluyor mandala çizenlerde. Özellikle medite olanlarda diyelim. Şimdi bu buluşma sayesinde bence bunun adı mutlu insan formülü, tamam. Ya serotonin gibi bir şey bu bence. Çünkü artık her şey benim elimde. Şimdi az önce anlattığımız o renkti, şuydu buydu, hani özgüvende o konuya değineceğiz aslında. Gerektiğinde egomu ve hırsımı kullanarak nefsimi bastırabilirim. Gerektiğinde de nefsimi kullanarak egomu bastırabilirim. Çünkü her şey benim elimde. Buradaki balans sayesinde oluyor yani. O zaman işte tak bir ayna açılıyor ve dışarıda değil içeride aramaya başlıyoruz. Yani Ahmet neden bu kadar sinirli demek yerine, Ahmet diye kimse olmadığı için rahat söyledim. Ahmet'i sinirlendirecek ne yaptım dediğimiz haller başlıyor. Yani her şey içeriden geliyor. Dolayısıyla bu bilinçte ilerlediğinde denge yakalanabilir bir şey oluyor. Bu arada bana göre meditasyon eşittir konsantrasyon. Yani bir adamcağızın balık tutma hali de bana göre bir meditasyon biçimi. Nerede olmak istiyorsa orada mı? Yoksa O nerede zaten. kaybolduğu mu konu? Burası bir Tabii. muallak. İkisi de çok tatlı bir yer. İki farklı uç olsa da olmak istediği yer. Az sonra farkına varacağız. Çizerken hatırlatacağım size. Bu aslında bilimsel olarak da yani psikolojide geçiyor. Dilin üst damağa yerleşme halini yaşarız medite olduğumuz anlarda. Dil bayağı üst tarafı damağa yatak yaparken de böyle Ben şu an bulursun sizi kendini. dinlerken de öyle olduğumu Ben de. hissettim. İşte bu bir Şu an farkındalık aslında. Çünkü ben dinliyorum bunu çünkü. bulaşık yıkarken de fark ediyorum mesela. Evi süpürürken, evimi temizlerken de fark ediyorum. Bu tamamen bir farkındalık. Yani bunu yaşıyor olma halimiz çok güzel. Mandala çizerken de aynı şeyi yaşayacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş başlayabiliriz. Hazır mıyız? Evet. Tabii ki de. Şimdi ben bir tane örnek çizeceğim önce size. Nasıl başlayacağımızı, yolculuğu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şu hale şey yapacağız herhalde. Sen çizdikten Evet. sonra kameraya yaklaştıracağım. Tamam. Şimdi normalde biz bunu pergelle çiziyoruz. Hı hı. Mesela online çalışmalarda pergelle yaptırıyorum. Çünkü herkes de bu yanımda olan hazır kağıtlardan getiremiyorum. Hı hı. Pergelle de çizmek çok kolay. Onu da çok kısaca Göstereceğim. göstermeye çalışayım. Ben Evet. kameraya yaklaştıracağım. Tamam. Bunu gösterelim. Ulaşmak Hı hı. istediğimiz nokta burası. Hı hı. Çember sayısına ya da dilim sayısına takılmayalım. Normalde iç içe 5 tane çember, Hı hı. efendime söyleyeyim 7 tane, 5 tane çemberde olur, 7 tane çemberde olur. Hı hı. 8 ya da 16 tane de bu şekilde parça olduğunu düşünelim. Hı hı. Tamam. Pasta dilimlemek gibi yani. Evet. Evet. Eğer elimde pergel olsaydı pergeli şu şekilde saplayacaktım ama yıllar geçti, pergel kullanmayı unuttuk neticede. Hı. Elimizden kayar şu şekilde. Hı. Kaymaması için bir yöntem göstermek istiyorum iç içe çizerken. Tamam. İğne ucunu sabitlediğim şekilde kalemin ucunu da sabit tutarak kağıdınızı çevirin. Ha. Bu usulle çok rahat bir şekilde
Sonrasında biraz daha açarak diğer çemberi çizin. 3, 4, 5 diye gidebilirsiniz. Tamam. Bu çok pratik bir yöntemdir. Onu deneyimledikten sonra zaten artık hazır boş taslağımız Sonra bu hale gelmiş elimizde oluyor. olacak. Evet. Tamam. Bu arada bu tabii ki PDF, o yüzden çok orantılı. Yani vektörel bir çizim bu. Evet, ben Normalde hiçbir el zaman bu çiziminde- kadar çizemiyorum, eşit İnanın bana bölemiyorum. benim de böyle olmuyor. Yani benim zanaat, sanat olarak hazırladığım çalışmalarımda da bu böyle değil. Ama kişi bir süre sonra bir yola giriyor. Eğer bir parçayı, bir dilimi çok dar çizdimse mesela ona biraz daha geniş sembol yapıp yanındaki çok genişe biraz daha dar yaparak Belki de öyle olması doğru bir gerekiyor. yola ulaşıyorsun. Anlatsın. Aynen. Rastlantısal Aynen takılacaksak. öyle. Şimdi evet. Şimdi göstermeye başlıyorum. Madem ki Bakalım. mandalaya merkezi noktadan başlıyoruz Evet. çizmeye. Buraya bazı örnekler göstereceğim. Ne kadar da kolaymış diyebileceğimiz örnekler olacak bunlar. Ve bu kadar eğri olmasına rağmen şöyle bir çizgili satır gibi yaptım. Şu an ben 8 dilim yaptım. Birinci örnek, 2, 3 ve 4. Şimdi bir tane kavisli V harfi yapmak ne kadar zor olabilir ki? Bir kavisli V yaptım. Bir dilimin içine yerleştiğinde şu şekilde görünecek. Şimdi aynısını burada uyguluyorum. Bakın dar ve geniş olmasına rağmen ne kadar eğri olursa olsun merkezde çıkacak toplandığı şimdi. Evet. için ortaya bir çiçek formu çıkacak, evet. Gördünüz mü? Çok eğriyken bile. Hatta kaleminiz izin veriyorsa, alanınız yeterliyse boşlukları da dolgulayabilirsiniz. Daha farklı motif örnekleri de yapabilirsiniz. Aralara. Peki bir soru işareti, alt noktayı unutalım. Soru işareti yapmak ne kadar zor olabilir ki? Bir dilimin içine yerleştiğinde böyle görünür. Şimdi burada deneyimliyoruz. Böyle çizmek çok iyi oldu. Böyle şey olur ya, bir tane televizyonda bir adam vardı, biz çocukken resim çizerdi. Hiç unutamadığımız böyle bonus çizeceksiniz, kafa. şöyle yapacaksınız, şaheser çıkardı ama Evet. nasıl ondan... Yani ama tabii ki bu öyle olmayacak. Yani biz de çizebileceğiz ama bir yandan da Evet. içimden şey diyorum. Şimdi çizecek buraya, böyle kendim bir deneyeceğim. Yok yok, çok güzel olacak. Başka bir şey. Bakın böyle boşlukları da doldurduğumuzda daha da derin, daha da güzel görünebiliyor. Başka bir örnek yapalım. Bir tane küçük V harfi. Dilim içine yerleştiğinde böyle görünecek. Yıldız gibi olacak bu sefer. Eğer şöyle yapmış olsaydım, o zaman da kristal gibi olacaktı. Bir tane unutmuşuz. Yani her şekilde yol bizi bir yere taşıyor. Şu soru işareti formu var ya, sadece üst satırlarda yapmak çok doğru olmuyor. Çünkü boşlukta kalıyor, bakın. Ha. Ancak şöyle yaparsak çok güzel olabilir. Onu da göstermiş olayım. Şöyle giderse. Ucunu da kapatıp evet. Burada da çeşitli süslemelerle bunu dönüştürmek mümkün Aynı olur. simetri yöne bakmak zorunda mı? Böyle karşılıklı oluyor mu? Karşılıklı Böyle da olur bakalım çünkü birbirine. zaten dilim sayımız çift ya. Yani 8 ya da 16 ya. Sırt sırta ya da yüz Falan yüze de da baktırtabilirsin. Evet, hiç şaşmaz. Kalp mi çizeceksin sen öyle yapıp? Yerim seni. Ya ters bir soru, yarım soru işareti var. Yarım kalp aslında bu falan. Evet, ben de Aynen. baktım. Ben de ilk öyleydim, kalbe dönüşecek diye. Burada da mesela spiral, işte kara delik gibi karanlıkta boyayabilirsiniz. Ortasını benim bakın omuz başımdaki gibi boşta bırakabilirsiniz. Hepsi mümkün. Her şey mümkün. Yani burada da bunun olduğunu düşünelim. Çünkü orası bir merkez. Yani bu günün sonunda zaten görünmeyeceği için taslak. Ne yapıyorsak o görünecek. Lotus'tan anlayışımı göstermek istiyorum. Bir lotus çiçeği çizmek ne kadar basit olabilir ki? Aç parantez, kapa parantez. Yanına 2 tane devrik pirinç tanesi. 2 tane daha koydum. Biz bunu görünce zaten lotus deriz. Daha iyisini yapmayı beklemeyiz başlangıçlarda, bilginize. Son bir şey, şuradaki yaprağın nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi bu yaprağı pardon, her gören ilk başta ne kadar pratik, ne kadar kolay diyor ama
İnanın bana benim yolculuğumda bu bayağı zor başlamıştı. Kişi bunu ters aynalıyor bir şekilde, tamam mı? Doğru yapamıyor bir türlü. Bir tarafı iyi yapıyor, bir tarafı olmuyor. Bunun için aç parantez, kapa parantezi unutmayalım. Alt iki ucu açık, aç parantez, kapa parantez yaptığımızda el yavaş yavaş bir açılım gösteriyor ve âlâ güzellikte çizmeye başlıyor kişi. Tamam mı? Aç kapayı alt iki ucu açık yapınca yolculuk ilk öyle başlıyor. Evet, şimdilik bu kadar söyleyebileceklerim. Harika. Çok teşekkür Şimdiden ederiz. sonrası Şimdi sizde. böyle çizdi gösterdi. Hadi bakalım. diyor şimdi bize. Ne dedi? Evet, şu anda oraya çizeceksin. Bakalım neye benzeyecek? Yarışalım mı falan diye. Ben hiç anlamamışım hiçbir şey. Bu kadar konuşmaya. Nefsli şeyde. En güzel ben çizeceğim. Evet arkadaşlar, hadi bakalım başlayalım. Çok heyecanlı. Siz de ekranlarınızın karşısında aynı bizle birlikte burada durdurup o böyle pergellerinizle çizip bu hale getirip başlayabilirsiniz Evet. arkadaşlar. Bu arada Çok da hemen- güzel olur. Bir şey söylemek isterim. Çok Tabii özür ki. dilerim. Diyelim ki pergelimiz yok. Pandemi boyunca böyle yaptık da online'da camdan cama çalışırken. Diyelim ki pergel yok. Ne yapacağız? Çok kolay yine. Düşünün ki bir tane kolonya kapağı, bir tane çay bardağı, ağzı yani ağız kısmını böyle koyun, üstünden geçin. Sonra bir tane kahve fincanı tabağı, bir tane de pasta tabağı. İç içe 4-5 tane birbirinden farklı nesne kullanarak iç içe yuvarlak yapın. Sonra da bir kitap ayrıcı, bir kitap yardımıyla ya da bir cetveliniz varsa 8 tane eşit dilime ayırıyorsunuz. Evet, şuradaki Bakın burada o görüldüğü ayrımlar gibi. gibi. Cetvelinizi şu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. En dış cepherden en iç cephere. Böylece hata olmayacak. Yani 8 eşit dilim elde etmiş olacaksınız. Peki biz eşit olmak zorunda mıyız? Hani o kapaklar biri daha geniş olacak, biri daha dar olacak Evet, falan normalde ya. biz taslağı merkezden başlayıp dışarıya doğru çiziyoruz pergel yardımıyla. Ama o nesneleri kullanırken genelde porselen ve Olmasak içi da olur. görünmeyen olacak ya. En büyükten başlayıp küçüğe doğru gidersek doğru ortalayarak yapabiliriz. En azından Hayır. orantısı olarak küçülelim yani. Aynen, bir orantısı küçük, bir olarak. büyük, bir dar, bir geniş olmasın. Yok, böyle biraz Yavaş daha ne yavaş. bileyim Yani- ortada küçük bir belki para Evet, şey doğru. metal para. Aynen. Ondan sonra bardakla biraz daha geniş bir çember çizdin falan derken Tabanı böyle falan. sonra en son tabakla doğru. böyle çizip şu da bu kadar eşit olmayacak belki. Olmayacak, evet. Önemli değil. Önemi yok. Evet. Eşit olması Ben hiçbir hiçbir zaman önemi eşit yok. de çizmiyorum bu Evet. arada. Evet, daha genişli, Yani- darlı Evet, falan evet. da seviyorum. Çok Evet. mantıklı. Ben de Tamam. genelde böyle çizdiriyorum. Biz başlıyoruz. Evet. İstediğiniz renklerle başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kurşun kalem bilerek Şimdi getirmedim. onu söyleyeceğim. Kurşun kalemle şey yapmıyoruz yani. Yok, Direkt yapmıyoruz. böyle. Şimdi biz mükemmelliyetçi kişilikleri olduğumuz için kişi ister ki önce bir kurşun kalemle yeşil çizeyim alacağım eskiz onu. gibi. Tabii Sonra canım, üstüne beğenirsem üstünden Olmuyor öyle geçeyim. ya. Evet, öyle bir şey olmasın diye ben getirmedim. Peki. Yani yeşil, turuncu. Hayır, o benim. O da kaptı. Bir tek tane daha şunu var hediye mı? edeceğim diye şunu İstersen. kullanmayalım dedim. Tamam. Kenara. Ay, Tamam. Mesela. Hatlar ama. renklere de çok takılmayın. Hani bazı kişiler mesela özellikle çakra renklerine göre çizim yapmaya çalışıyorlar. Ya da pembenin yanına işte yeşil olmaz ki diye bir yeşili ayırıyorlar. Güzel olur aslında. Yok, örnek verdim sadece hani kafamda. Ben- Kahverenginin yanına mor da koymak istemiyorlar falan. Hani Evet. içinizden ne geliyorsa öyle yapın. Her Tamam. türlü o galiba işte o çember hali, renkler karmaşa da olsa bir dediğin gibi Evet. o öze doğru yani güzel gözüküyor ne Aynen olursa öyle. olsun. Beyaz Şunu kağıdın çizecek üzerine miyim düşen. üstünden geçecek Gerek yok geçmene. İstiyorsan geçebilirsin, bak bazı satırlarda bazıları geçmiş mesela. Evet. Nasıl oranlayacağım? O fikri de ona ben vermişim. Neden? Çünkü şunları yapmış mesela ve bu boşlukta kalacak düşüncesiyle demişim ki o bir yere değmeli. Çünkü bu tıpkı gerçek yaşam ya. Yani yaşamı anlatıyor ve yer çekimi var sonuçta. O yer çekimini düşünerek figürler havada kalmasın diye bazen taslağın üstünden geçtiriyoruz. Ben direkt kopya. Öğretmenimin öğrettiği şekillerle, gerçi sen V dedin, ben V'yi ters yaptığımı fark Tamam işte. ettim. Aynı Ama olmaz evet. zaten. İnanın bana, benim bu çizdiğim şu mandalayı şu an oturayım tekrar yapamam. Aa, Bu tamamen o andaki ruh halinle bir dışa vurum. Yani defalarca kere araya bir karbon kağıdı koyup üstünden geçmediğim sürece aynısı olmaz. Peki şey demiştin ya, önce içeriği sonra dışarıyı sonra bitiriyorsun sonra tekrar içeri dönebilirsin. Evet. Bilinçaltı temizliği Hı hı. gibi. Ben mesela şeyi çok gözlemliyorum kendimde. Aynen onu da biliyorum içeriden dışarı yapmamın daha iyi olacağını. Başlıyorum, geçiyorum sonra bir anda böyle geri tekrar dönüp oraya bir şeyler daha yapıp bir daha buraya gidip bazen oluyor yani orası bana çok
buraya çizdiğim şekilden dolayı şey kalmış geliyor. Daha çeşitlendirmek istiyorum orayı. Aslında bir bitir, ondan sonra mı dön daha iyi olur? Yok. Hiç fark etmez. Ha, fark Tamamen etmez. içinden geldiği gibi. O an içinden o geliyorsa onu yapmanı tavsiye ederim. Yani o seni Tamam. rahatlatan bir duygu belli ki ya da rahatlamaya ihtiyacın var ki onu yapıyorsun. Öyle bakmak Ha. lazım. Tamam. Ya orayı iyileştirirsen eğer iyi hissedeceksin gibi düşünebiliriz. Tamam. Sen ne kadar Son detaylısın. kanatlara doğru gidiyor. Evet. Yine Aa, yapmış, evet ya, kalp benimki. etkisi yaratmayı başarmış. Tabii. Hint kınası gibi oldu benimki. Çok güzel. Çok güzel oldu. Baksana şuralardan bir şeyler. Ejderhalar. Süper. Ama üste çıktıkça bir genişlemek ve ayrıntılardan kurtulmak istediğimi anladım. Bir rahatlama olmuş evet. Oldu. Şuradan Ağırlıklarım Yoksa çok bitmeyecekti. Evet. Bu hayat böyle geçmez. Gerçekten su kaynatıp böyle çay yapmak hiç başında durmayacağım da bak su koyabilirim. Çay olur. Hatta orada poşeti görünce Aynen İnsan şuradan nasıl su kaynasın. kullanıldığını- Demleme çay mı bitki çayı gibi mi yok yok istersen. orada bak demlik poşetin var ya Ha, onu atarsan bardağın içine bana çok makbul geçer. Eğer sadece ben içeceksem. şimdi ben onu demlerim bir. Tamam. Çay Böyle getireyim mi? böreğimiz, poğaçamız da var Ay şöyle canım. bir gün tadında. O zaman ben çay getireyim mi? Her çayım dedi biraz daha koymak gerekir diye diyorsun değil mi? Yok bu Evet. sefer şu çaydan koyarım. Ben de karavanda mısın? Hep değil. Yani yarı zamanlı. Sen Canım çok isteyince. güzel. Çok Çok, güzel. çok soğuk değilse falan. Harika. Sen kışları da karavandasın orada. Evet ama aslında birkaç senedir ya 2 senede bir yurt dışım oldu hep 6 ay Evet. gidip. O yüzden sürekli karavanda yani bazen kışları karavanda bazen yazları bazen hep Hı. değişiyor. Evet. Bir misafirimiz daha geldi. Mehmet geldi. Hoş geldi. Merhaba, hoş buldum. Böyle direkt günümüze düştü bizde poğaçalar böyle. Yani bir mandala çiziyoruz ama çayımız, şeyimiz Her bu. şeyimiz. Bu da uygun mudur bu arada? Yani bir şey yiyip içerek de çizilebilir değil mi? Öyle Evet. full konsantrasyon, hiçbir şey yememen, içmemen Yok, gerekiyor öyle gibi bir şey var mı? söylemiyorum asla ama tabii alkolle çok Ha, alkol doğru değil. orantılı gitmeyebilir. O yüzden hani yukarıyla kuracağım bağ açısından kastediyorum ve çok daha içselleşmek için alkol olmaması benim için kafi. Tamam, güzel. Ben Biz- öyle yapıyorum kendi adıma. Evet ya çayla işte mis gibi. Biz çizimlerimizi bitirdik az çok. Bir Çok şeyler da güzel çizdik. çıktı. Evet Senemciğim göstermek ister misin sanat eserini bize? Önce kendinkini göster bir. Seninkine Tamam. odaklayacağım. Ay bu arada o kadar güzel gözüküyor ki şu an Çok burada. güzel, tam bir- Yorumdan oldu. da biraz bahsedebilir miyim? Bahsedebilirsin tabii. Paylaşmamız Tabii, sakınca tabii. var mı? Ruhsal rehberlik de yaptık az önce. Evet evet yani bu arada çizdikten sonra aynen okuyor bunu Evet. Aslan. Yani şurada benim detaycılığımı yorumladı. Özellikle hayatının başlangıç dönemlerinde daha sık olan bir detaycılıktan bahsetti. Sorumluluklarımdan olan bahsetti. Şuradaki kırmızı çerçevenin benim için bir hayatımın döngüsü olan bir süreçti. 5-7 yıl kadar önceki bir süreç. Ondan bahsetti ve şu an yeni tohumlar ektiğimden bahsetti. Evet öyle gerçekten. Ve ferah, daha az detaylardan oluşan bir hayat gibi Oh. genelleyebilir miyim? Evet. Doğru oldu mu? Evet. Çok güzel olmuş. Yani tatlı. eğer doğru yorumladıksa ne mutlu bize. Evet. Çok tatlı olmuş. Çünkü o kadar sen çok çizdin ve senin direkt dışa vurumun yani Evet. bilinçaltının su yüzüne çıkma hali Evet. olduğu için çok anlamlı. evet o kadar çok şey yaptım ki hani koluna çarptım, masayı titrettim, sert oturdum falan. Belki dedim bir yerde eli kayar falan ama yok Evet. çok konsantre bir şekilde. Çok güzel olmuş tatlışım. Şimdi benimkini de gösterebilir miyiz? Benimki seninkinin yanında aşırı sade oldu bu arada. Evet. O çok Bu güzel da- olmadı mı? Ay buradan bu da çok güzel Çok gözüküyor. güzel oldu. Video mu çok iyi çekiyor? Hayır Telefon. kesinlikle çok güzel yaptın. Aa, bu da çok Kalemler mi güzel iyi acaba gözüküyor. bilmiyorum. Evet spirallerim bende Kesinlikle de. çok güzel. Ay gerçekten ikisi de çok güzel ama şunun şu merkezinden çok etkilendim. Şurası çok çok güzel olmuş. Evet. Teşekkür Ben de ederim. çok sevdim. Çok ben özenli gördüm. Evet. Ee, Bir mükemmelliyetçi içlik tarafı çalışmış. görüyorum. Evet. Evet. Çok özenli. Hala Evet. törpülenmemiş olan o Simetrik. kadar fenaydı Yok, ki yok. o bende. Gerçekten çok büyük bir naturalizm de var yani. Çok büyük bir naturallik içinde bir Evet. mükemmelliyetçilik var ama görüyoruz onu, gözlemleyebiliyoruz. Ama onun ne kadar da aslında bazı şeyleri kusursuzlaştırdığını da görüyoruz, Görüyoruz bence. aynen. Lazım biraz Spiraller çok özenmek etkili ve lazım. çok özenli ve çok güzel oldu. Çünkü burada ederim. boyutlar oluştu. Evet.
Evet. Çok teşekkür Çok ederiz güzel. Aslan ya. Ben İnanılmaz teşekkür ederim. keyifli bir Ben teşekkür çalışmaydı. ederim. Çok güzel vakit Yani ayırdınız. nasıl zaman geçiyor anlamıyorum. Kamerayı bir koyayım, ben de gireyim içine. Böyle karışık böyle kompleks işlenmiş. Acayip tatlı oldu. Yani Evet, çok güzel şey oldular. başladık zaten, sonrasında bilmiyorum ne kadar zaman geçti. Yani kendini kaptırıyorsun. Bir yandan Evet. şey dedik Aslan'a, iyi ki geldin de Yaklaşık Yani 1,5 saattir anında- çiziyorsunuz. Hakikaten vaktin 1,5 nasıl saat geçtiği ciddi mi anlaşılmıyor. söylüyorsun? Evet, 1,5 saat. asla 1,5 saattir çiziyorum demem. Evet. Yani çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Vallahi Ben çok mutlu yüreğine oldum. sağlık. İyi ki yaptık. Peki bir Belki şey 2 söyleyeceğim. saat kadar da olmuş olur. İzleyen arkadaşlarımız için de söylüyorum. Online çalışmaların Evet. oluyor mu? Katılabilirler mi? Seni nasıl bulurlar? Online çalışmalarım oluyor. Düzenli aralıklarla yapmıyorum. Daha çok talep geldikçe değerlendiriyorum. Ama tabii onu bir duyuruya dönüştürüyorum. Hı hı. Çünkü zaman zaman soranlar oluyor. Hı hı. Bunun dışında candan cana kavuşmalar da oluyor. Şu an Bodrum'da olduğum için mesela ayın 11'inde bir atölyem olacak. Hani ne zaman yayınlayacağımızı bilmiyorum ama 11'i öncesi. Bir iki haftada. Tamam. Hı hı. 11'inde Turgut Reis'te Tezgah adında çok sevdiğim bir mekanda. Zaman zaman orada DJ performansı da yapıyorum. Evet, Orada çok DJ'lik güzel de bir yapıyor Aslan. Atölye ortamı da var. O yüzden çok mutluyum orada yapacağım için. Heyecanlıyım. Ama onun dışında zaten kendi alanımda bahçede de yapıyorum böyle dağa karşı. Her zaman arkadaşlar bana ulaşabilirler. Teşekkür ederim vesile olduğun için. Ne Köprü demek, oluşturduğun için. biz Ben de teşekkür teşekkür ederiz yani. Evet, ne güzel oldu. Sen de evet yani denk geldin. Burada hep birlikte çalıştık. Harika Evet. oldu. Ben iyi konuşuyorduk geldiğinde Aslan. Önceden böyle online'a da ya olur mu öyle hissiyat geçmez. Böyle yan yana diz dize olacaksın bir çalışma yapıyorsan diyordum ama online hayatımıza girdiğinden beri bu Zoom üzerinden falan çalışmalar. O Bodrum'da ama her yerden herkes katılabiliyor. Bence bu çok Evet. değerli. Yani dünyanın birçok evet. ülkesinden Evet, katılım oluyor dünyanın her aslında. yerinden gelebiliyor. Bu çok değerli ve güzel bir şey. Başta tepkisel Eğitmen de yaklaşıyor aynı insan zamanda. ama yani o fırsatı da değerlendirmek lazım. Evet. Neyse, online'da eğitime katılabileceğinizi en azından ben şimdi hesabını da bir söyleyelim hatta. Neydi Instagram'daki Aslıhan hesabın? Aksun Mandala Tamam. Instagram hesap adı. Aslıhan diye, yani Aslıhan Aksun diye bulabilirsiniz birçok yerden. Yazarım ben ayrıca. Hem workshoplar düzenliyorum. Yani ben asla mandala çizmedim. Acaba çizebilir miyim? Bir çalışmak istiyorum diyen kişiyle çalışıyorum. Onun dışında 4 farklı seans düzenleyerek çok iyi bir çizer haline gelebiliyor kişi. Ve diğer taraftan eğitmenlik eğitimleri düzenliyorum. Bu sayede de dünya üzerinde çok sayıda eğitmenimiz de var. Evet, Kendi yani bu işe ekolümüzde. böyle kendiniz başlayıp keyif aldıktan sonra ben bunun eğitimlerini de vermek istiyorum, sürekli içinden Evet, doğru. olmak istiyorum diyorsan evet, eğitim de alıp verebilirsiniz yani. Ay, çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. teşekkür Vallahi ederim. yüreğine sağlık. İyi ki çok çağrıldın. güzel İyi ki, geldi. iyi ki, İyi ki gerçekten. geldin. Bizi tanıştıranlara da Sen vesile de, olanlara bana da hediye oldun bu arada. teşekkür ediyoruz. Bana da bir takipçim Instagram'dan yazmıştı. Dedi ki bu işin duayeni diye Aslan diye biri var. Çok tatlıdır. Git onu bul Gümüşlük'te diye. Çok Ben de teşekkür ediyorum Aslan'ı buradan yazdım. kendisine. Evet, teşekkür ediyorum. Yani kimdi hatırlayamıyorum. Tanıdığım bir arkadaşım değil. Dediğim gibi bir takipçim. Aslan'a yazdım, tanışmak istiyorum diye, öyle sıcak bir karşılama ki yani sanki 40 yıllık arkadaşım ve bir araya geldik. Çok da güzel oldu. İyi ki geldik. Evet. İnşallah Teşekkür ederiz. yeniden kavuşacağız. İnşallah.